Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Buck Boost regülatörleri anlatacağım. Hemen konuya girelim. Elektronik projelerin neredeyse tamamı bir güç kaynağı olmadan bir hiçtir. Pil olur, adaptör olur, güneş paneli olur, hatta bildiğin şehir şebekesi fark etmez. Ama işin kritik noktası şu: elektronikte her komponent kafasına göre voltaj yemez. Her birinin net bir çalışma aralığı vardır. Şimdi sen bir projeye başlarken genelde elinde tek bir giriş voltajı olur. Ama projede ihtiyaç, o genelde birden fazladır. İşte tam bu noktada sahneye regülatörler çıkar. Girişteki voltajı alır, senin işine yarayacak seviyelere çevirirler. Elektroniğin sihirbazları diyebiliriz. Eğer ihtiyacın olan voltaj girişten daha düşükse klasik çözüm belli. Buck dönüştürücü. Verimli, temiz, işi bilenlerin tercihi. Ama olaylar bazen karışır. Bazı projelerde sadece düşük voltaj yetmez. Diyelim ki pozitif bir kaynaktan negatif bir voltaj üretmen gerekiyor. Nerede lazım bu? Ses amplifikatörleri, hat sürücüleri, alıcı devreler, enstrümantasyon yükselticiler. Liste uzar gider. İşte burada işin güzel kısmı başlıyor. Bir buck dönüştürücüyü alıp ters çevirici buck boost topolojisinde çalıştırabilirsin. Sonuç, toprağa göre negatif bir çıkış voltajı. Yani elindeki pozitif kaynaktan eksi voltaj çıkarıyorsun. Elektronik biraz sihirli değil de nedir? Özetle, doğru topoloji artı doğru regülatör eşittir stabil, verimli ve problemsiz güç katı. Geri kalan her şey detay. Buck devresinin çalışma prensibini anlamak için öncelikle şekilde gösterilen buck dönüştürücünün temel topolojisini ele alalım. Mavi noktalı, çizgi ile gösterilen kısımlar genellikle dönüştürücünün entegre devresi içine dahil edilmiştir. Bu sınırın dışındakiler ise harici bileşenlerdir. Harici birleşenlerin ne işe yaradığını önceki videolarımızda bahsetmiştik. F, E, T anahtarı açık konumdayken endüktör üzerindeki gerilim giriş gerilimi eksi çıkış gerilimi olur ve endüktörden geçen akım aşağıdaki formüldeki gibi artar. Anahtar kapalı konumdayken endüktör akımının sürekliliğini korumak için endüktör üzerindeki gerilim tersine döner. Diyot üzerindeki gerilim düşümünün küçük olduğu varsayılırsa, endüktör akımı çıkış gerilimi bölü endüktans oranı hızıyla azalır. Kararlı durumda yük akımı, FET anahtarının hem açık hem de kapalı olduğu sürelerde her zaman endüktör tarafından taşınır. Ortalama endüktör akımı yük akımına eşittir ve endüktördeki tepeden tepeye peak to peak dalgalanma akımı şu şekildedir. Bu formüllerdeki all, çıkış endüktansıdır. F, anahtarlama frekansıdır. D ise duty cycle oranıdır. Bir devrenin kapalı olduğu süreye kıyasla devrenin açık olduğu süredir. Önceki çalışma prensibini, şekil 2'de gösterilen tersleyen buck boost topolojisiyle karşılaştırın. Endüktör ve serbest dolaşım diyodu, catch diode. Önceki şekildeki buck dönüştürücüye göre yer değiştirmiştir. Ayrıca, çıkış gerilimi negatif olduğu için çıkış kondansatörünün polaritesi ters çevrilmiştir. Çalışma sırasında FET anahtarı açıkken endüktör üzerindeki gerilim buck dönüştürücüde olduğu gibi yalnızca giriş gerilimidir ve akım formüldeki hız ile artar. FET anahtarı açıkken yükün ihtiyaç duyduğu tüm akım çıkış kondansatöründe depolanan enerjiden sağlanır. FET anahtarı kapandığında endüktör akımının sürekliliğini korumak için endüktörün polaritesi tersine döner. Endüktör üzerindeki gerilim yaklaşık olarak çıkış gerilimidir ve endüktör akımı formüldeki hız ile azalır. Kapalı süre boyunca endüktör hem yükü akım sağlar hem de açık süre boyunca kondansatörün kaybettiği enerjiyi geri doldurur. Bu nedenle buck boost devresi için ortalama endüktör akımı ve tepeden tepeye akımı formüllerdeki gibidir. Bu değerler duty oranı ve ortalama endüktör akımının çıkış akımına eşit olduğu buck dönüştürücüden farklıdır. Ortalama çıkış akımı, cihazın anma çıkış akımını aşamayacağı için kullanılabilir yük akımı bir eksi duty cycle katsayısı ile azalır. Dolayısıyla bu tasarım için maksimum kullanılabilir DC yük akımı formüldeki gibidir. Ayrıca endüktörün alternatif dalgalanma akımı, ripple current, birkaç nedenden ötürü küçük tutulmalıdır. Ortalama endüktör akımına tepeden tepeye alternatif akımın yarısının eklenmesiyle elde edilen tepe endüktör akımı, iç devrenin akım sınırının altında kalmalıdır. Endüktör alternatif dalgalanma akımı aynı zamanda devrenin süreksiz iletim modunda DC-M çalışmaya başladığı DC çıkış akımını da belirler. Bu çalışma modu, DC çıkış akımının tepeden tepeye AC akımın yarısına eşit olduğu durumda ortaya çıkar. Genel olarak bu kısıtlama, akım sınırından daha baskın olabilir. Dalgalanma akımı ayrıca çıkış gerilimi dalgalanmasına da önemli ölçüde katkıda bulunur. Daha düşük endüktör dalgalanma akımları daha temiz çıkış gerilimleri sağlar. Tersleyen buck boost dönüştürücülerde süreksiz DC-M ve sürekli iletim modu CCM arasında
önemli farklar vardır. Süreksiz modda kararlı olan tasarımlar, artan yük akımı nedeniyle sürekli moda geçtiklerinde kararsız hale gelebilir. Çünkü bu durumda geri besleme döngüsü sağ yarım düzlem sıfırı, right half plane zero içerir. Duty cycle yaklaşık olarak formüldeki gibidir. Senkron olmayan bir buck dönüştürücü, tersleyen buck boost konfigürasyonunda kullanıldığında bazı özel hususlar dikkate alınmalıdır. Tasarım denklemleri, yarı iletkenlerin ideal kabul edildiği ve diğer bileşen kayıplarının ihmal edildiği basitleştirilmiş bir formda sunulmuştur. Şekil 2'deki buck boost topolojisini uygulamak için buck dönüştürücünün ground pini çıkış pinine bağlanır ve çıkış kondansatörünün pozitif ucu toprağa bağlanır. Bu durumda cihazın giriş gerilimi, pini ile ground pini arasındaki gerilim artık formüldeki gibidir. Yani yalnızca giriş gerilimi değildir. Bu birleşik gerilim, seçilen cihazın belirtilen maksimum giriş gerilimi değerinden küçük olmalıdır. İki topoloji arasındaki bazı performans farklarını göstermek için her biri için birer test devresi kurulmuştur. Her iki devrede 24 volt giriş kullanmaktadır. Buck dönüştürücünün çıkışı 5 volt, 2 amper, tersleyen buck boost dönüştürücünün çıkışı ise -5 volt bölü 2 amperdir. Tersleyen buck boost ve buck dönüştürücülere ait çıkış gerilimi dalgalanması ve anahtarlama düğümü dalga şekilleri şekil 3 ve 4'te gösterilmiştir. Tersleyen buck boost dönüştürücüde anahtarlama düğümü geriliminin giriş pini ile çıkış pini arasında, buck dönüştürücüde ise giriş pini ile toprak arasında değiştiğine dikkat edin. Toprak referans çizgisi her şeklin sol kenarındaki C2 işareti ile gösterilmiştir. Ayrıca çıkış gerilimi dalgalanmasının buck dönüştürücüye özgü olan doğrusal rampa karakteristiğini göstermediği de görülmektedir. Buck dönüştürücüde ortalama endüktör akımı yükü aktarılırken AC bileşen çıkış filtresi kondansatörü üzerinden toprağa şöntlenir. Gerilim dalgalanmasının temel bileşeni AC dalgalanma akımı çarpı çıkış kondansatörünün eşdeğer seri direnci ESR çarpımından oluşur. Bunun sonucu olarak FET anahtarı açıkken yükselen ve kapalıyken düşen bir rampa benzeri dalga şekli ortaya çıkar. Tersleyen buck boost dönüştürücüde ise çıkış kondansatörü anahtar açıkken yük akımını besler ve anahtar kapalıyken yeniden şarj edilir. Bu şarj-deşarj döngüsü AC dalgalanma akımıyla üst üste binerek şekillerde görülen daha karmaşık bir dalgalanma akımı oluşturur. Çıkış geriliminin negatif olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla dalga şeklinin pozitif bölümleri çıkışın daha az negatif hale gelmesini, yani deşarj kısmını temsil eder. Şekil 5 ve 6 sırasıyla tersleyen buck boost ve buck dönüştürücüler için her ikisi de 2 amper yük akımı altında olmak üzere üst anahtar high side switch üzerinden akan akımı göstermektedir. Pozitif darbe, iletim süresi boyunca anahtar üzerinden endüktöre akan akımı temsil eder. Anahtar kapalıyken, şekil 5'teki tersleyen buck boost dönüştürücüde endüktör akımı sürekliliğini korumalıdır ve endüktör doğrudan çıkışa bağlı olduğu için bu akım üst anahtar yerine serbest dolaşım diyodu üzerinden akar. Bu topolojide çıkış akımı hem anahtar açıkken hem de kapalıyken endüktör tarafından sağlanır. Buck dönüştürücü için bu durum geçerli değildir. Bu nedenle tersleyen buck boost dönüştürücüde anahtarın açık olduğu süredeki ortalama anahtar akımı formüldeki gibi olur. Bir buck dönüştürücü, devre tersleyen buck boost konfigürasyonunda çalıştırılarak pozitif bir giriş geriliminden negatif bir çıkış gerilimi üretmek için kullanılabilir. Devre tasarımı basittir, ancak şu kritik noktalar akılda tutulmalıdır. Çıkış akımı, ortalama endüktör akımından bir eksi-duty cycle katsayısı kadar daha küçüktür. Dolayısıyla, kullanılabilir çıkış akımı, cihazın anma değerinden düşüktür. Çıkış gerilimi negatiftir ve cihazın ground pininde bulunur. Bu nedenle cihaz, giriş uçları arasındaki efektif gerilim, giriş gerilimi eksi çıkış gerilimi olur. Bu değer, cihazın maksimum giriş gerilimi sınırını aşmamalıdır. Cihazın toprağı, sistem toprağına bağlanmamalıdır. Hadi konuyu biraz toparlayalım ve videoyu sonlandıralım. Inverting buck boost, buck converter'ın çalışma mantığını alır ama bağlantıları ters çevirerek negatif çıkış gerilimi üretir. Anahtar on iken, endüktör girişten enerji depolar. Anahtar off olunca, endüktör bu enerjiyi diyot üzerinden çıkışa verir ve kondansatörü ters polaritede şarj eder. Sonuç, çıkış negatif gerilim değeri, duty cycle ağa bağlı. Hem düşürme hem yükseltme yapabilir. Videoyu buraya kadar izlediysen teşekkürler. Bu tarz içerikler devam etsin diyorsan, beğen ve abone ol. Her beğeni bir yaş mama. Yoruma merak ettiğin konuyu bırak, ben anlatırım. Sonraki videoda görüşürüz.